Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bir şişe maden suyuyla yumuşacık, puf puf kabaran poğaça videosu hazırladım. Yumuşacık poğaça nasıl yapılır tüm detaylarıyla videomda paylaştım. Hadi o zaman buyurun lafı hiç uzatmadan poğaçamızın yapım aşamasına geçelim. İlk önce hamurum için yoğurma kasesine 2 su bardağı ılık süt ekliyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı. Sütümüzün de mutlaka yeterince ılık olmasına özen gösterelim. 2 yemek kaşığı toz şeker ekledim. 1 paket kuru maya ekliyorum. Kuru maya yerine yaş maya da kullanabilirsiniz. Mayamın aktif olması için biraz sütümle karıştırıyorum ve sonrasında 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ kullandığım bardak ölçüsü de yine aynı 200 ml klasik su bardağı. 2 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 1 şişe sade maden suyu ekliyorum arkadaşlar. Maden suyumuzun sade olmasına dikkat edelim. Maden suyunu da biraz karıştırdıktan sonra unumu da yavaş yavaş ekliyorum. Bu poğaça tarifim için toplamda 8 su bardağına yakın un kullandım. Kullandığım un bardak ölçüsü yine 200 milimlik klasik su bardağı. Sizler her zaman hamurunuzun kıvamına göre un ölçüsünü eklemeye özen gösterin. Bazen un marka kalitesine göre değişebileceği için lütfen ununuzu eklerken dikkatli ekleyelim. 6,5 su bardağı un ekledikten sonra sonrasını her zaman yavaş yavaş kıvam alana kadar eklerim. Yumuşacık poğaça yapmak için de bu detaya çok dikkat etmeliyiz. Hamurumuz ne kadar güzel, yumuşak ve kıvamlı olursa poğaçalarımız da o kadar güzel, yumuşacık, puf puf olacaktır. Hamurumu yoğururken ben de sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Evet, toplamda 8 su bardağına yakın unumu ekledim. Hamurumun kıvamını görüyorsunuz. Bu kıvamlı olana kadar unumuzu yavaş yavaş ekleyerek hamurumuzu ayarlayalım. Kıvam alan hamuruma 1 yemek kaşığına yakın tereyağı ekledim. Dolu dolu 1 yemek kaşığı da değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tereyağla daha lezzetli poğaçalar yapacağız. Tereyağı yerine katı yağ da kullanabilirsiniz. Tabii ki sağlık ve lezzet açısından tereyağı eklerseniz daha güzel olur. Çok fazla da eklemenize gerek yok. Yarım yemek kaşığı kadar da ekleseniz yine bu lezzeti yakalayabilirsiniz. Tereyağı güzelce hamurla bütünleşene kadar yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi tereyağı hamurumu çok güzel, kolayca içine çekti. Tereyağı hamurla güzelce bütünlenip içinde tereyağı görüntüsü kaybolana kadar hamurumu güzelce yoğurdum. Bu kadar yeterli. Sizlere hemen hamurumun son kıvamını da göstermek istiyorum ve kabıma yerleştirip üzerine kapatıp bu şekilde 1 saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. 1 saatte poğaça hamurum çok güzel mayalandı. İlk havasını çıkartmak için kabında birazcık bu şekilde hamurumu yoğuruyorum ve sonrasında tezgahımda toparlıyorum. Çok fazla hamurumuzda yoğurmayalım. İçindeki o güzel mayasını da sönmemesi için. Hamur kesme aparatıyla gelişi güzel parçalara ayırıyorum arkadaşlar. Sonrasında küçüklük büyüklük ayarlaması yapacağım. Ben toplamda 20 adet beze yapacağım. Sizler dilerseniz daha ufak poğaça yapacaksanız bu poğaça hamuruyla 25 tane de beze rahatlıkla yapabilirsiniz. Ben birazcık büyük ve puf puf poğaçalar istediğim için 20 beze hazırladım. Dediğim gibi bu hamurla 25 beze de rahatlıkla çıkıyor. Kahvaltılık süzme peynir kullanacağım poğaçalarımda. Sizler dilediğiniz peynirle de yapabilirsiniz. Kaşar veya içine patatesle de çok güzel iç harcı hazırlayabilirsiniz. Hamur bezemi biraz bastırdıktan sonra çok fazla inceltmiyorum arkadaşlar bezelerimi. Orta kısmına peynirimi ekliyorum ve uç kısmını da bu şekilde güzelce birleştirip sonrasında şeklini vermiş olduğum poğaçamı yağlı kağıt serilmiş tepsime yerleştiriyorum. Poğaçalarımın daha güzel kabarması için dediğim gibi bezelerimi çok inceltmiyorum. Bu şekilde çok ince olmayacak şekilde açıyorum ve sonrasında peyniri ortasına ekleyip uçları birleştirip hemen şeklini kolayca veriyorum.
Poğaçalarımın bir kısmını peynirli, bir kısmını da kahvaltılık çikolatalı yapacağım. Sizlere de fikir olması açısından bunu da göstermek istedim. Sizlerin de çocukları seviyorsa bu şekilde onlara sürpriz yapabilirsiniz. Kahvaltılık çikolatamı da ekledikten sonra poğaçamın bu kenar uç kısımlarını güzelce birleştiriyorum ve hepsini aynı şekilde verip tepsime yerleştirdim. Tepsimin üzerine temiz bez örtüp bu şekilde 15-20 dakika kadar tepsi mayası yapacağım. 20 dakika tepsi mayası yapmış olduğum poğaça hamurlarım güzelce kabardı. Üzerine 2 adet yumurta sarısı karıştırıp hemen poğaça hamurlarımın üzerine süreceğim. Tepsi mayası yapmış olduğum poğaçalarımın da havasının sönmemesi için çok fazla baskı uygulamadan fırçayı sürüyorum üzerine. Poğaçalarınızın üzerine çok fazla bastırmadan yumurta sarılarına ufak dokunuşlar yaparak sürelim. Bütün tepsime yumurta sarılarını aynı şekilde sürmeye devam ettikten sonra üzerlerine arkadaşlar çatal yardımıyla bu şekilde çizikler açacağım. Sizler dilerseniz sadece susam da gezdirebilirsiniz üzerine veya başka değişik şekillerde verebilirsiniz. Poğaçalarımın üzerine çatal yardımıyla çizikleri attıktan sonra öncesinde ısıtmış olduğum 180 derece alt üst fanlı ayarda 2 tepsiyi de fırınımı pişirmeye koydum. Poğaçalarınızın daha güzel pişmesi için mutlaka öncesinde 5 dakika ısıtmaya ihmal etmeyelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi poğaçalarım çok güzel pişti. Ben ilk sıcaklığı çıkana kadar üzerine tekrardan temiz bez örteceğim ve bu şekilde ilk sıcaklığı çıkana kadar poğaçalarımı dinlenmeye bırakacağım. İlk sıcaklığı çıkana kadar üzerine temiz bezle örtmüş olduğum poğaçalarımın da görüyorsunuz arkadaşlar, görüntüsü gerçekten çok güzel oldu. Sizlere gönül rahatlığıyla bu poğaçaları yapmanızı tavsiye ediyorum. Çocuklarınızın beslenmesi için de yapıp pişirdikten sonra derin dondurucuya atabilirsiniz. Gerçekten çok kolaylık oluyor. Bakın, hemen ilk sıcaklığı çıkan poğaçalarımın ne kadar yumuşak, içinin de güzel piştiğini sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bir şişe maden suyuyla ne kadar güzel yumuşacık poğaçalar elde ettik. Sizler de mutlaka bu tarifi deneyin. Denedikten sonra da ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Hemen bir tanesini tepsimden alıp sizlere bir de yakından göstermek istiyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz videomu beğenerek kanalıma destek olmayı unutmayın. Sormak istediğiniz sorularınızı yorum yerine yazarak bana ulaşabilirsiniz. Gördüğümde anında dönüş yapıyorum. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.